Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. Şişlerim 3 numara. Hemen ilmeklerimizi çıkartmaya başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Evet, şöyle 2 ilmek de sonuna ekledim. Toplamda 14 ilmeğim var şişimde. Ben lastik yapmayacağım için ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçeceğim ve orada modelimizi kurmaya başlayacağız. Siz lastik yaptıysanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Ben küçük bir parça yaptığım için lastik kullanmadım. Şöyle ilmeklerimin tamamını ters örerek örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Burada bir ilmek artırmış olduk. Onu arka yüzünde keseceğiz tekrar. Evet, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Sağ şişime bunu aldım. Sol şişimdeki ilmeğimi de düz ördüm. 3 ilmek düz. Son kalan ilmeğim, bakın son ilmeğimin de yine arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın şu ikili ilmeğim. Bunun birincisini ters ördüm. Bir ilmek ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. İpi kendimden tarafa aldım. Bu arada çıkarttığım ilmek ve bir sonraki ilmeği bu şekilde topladım. İkisini bir şöyle ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmek örelim. Evet, bakın 3 ters ördüm. Aradan çıkarttığım ilmek ve bir sonrakini de ikisini bir alarak ters ördüm. Kesiyoruz, bu aradan çıkarttığımız ilmek tekrar kesilmiş oluyor arka yüzünde. 3 ilmek ters, aradan çıkarttığım ilmek ve bir sonraki ilmeğimi ikisini bir örerek alarak ters ördüm. Kestim yani. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğini örelim. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm şimdi. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örelim. Sıradaki ilmeğimizin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Devamında 3 ilmek düz. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki yani sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek şimdi ters ördüm. Aradan çıkarttığım ilmeğe geldim, bakın. Bu ve bir sonrakini alarak ters ördüm. Burada kesmiş oldum. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmek. Bakın bunu ters ördüm.
Bir sonraki aradan çıkarttığım ilmek ve devamındakinin ikisini bir alarak ters ördüm. 3 ters ilmek, sıradaki ilmeğim ve bir sonrakini alarak ikisini bir topladım, ters ördüm. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeği. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Devamında 3 düz, 3. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım, sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Arada 3 düz, bir sonraki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek şöyle çıkartıp alalım ve sol şişimizdeki ilmeğimizi de düz örelim. Sıra sonunda 2 düz, bir de kenar ilmeğini ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek ters ördüm. Aradan çıkarttığım ilmek ve bir sonrakini ikisini bir toplayarak ters ördüm. Kesmiş oldum burada yani. Bu şekilde devam ediyoruz. Arada 3 ters örelim. Daha sonra aradan çıkarttığımız ilmek ve bir sonrakini ikisini bir toplayarak keselim. Yine ters örüyoruz burada da. 6. sıramızı da tamamlayalım böyle. Bakın. Bu ilmeğin ve bir sonrakini de kestim ters örerek, daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 7. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim hemen kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sol şişimdeki ilmeğimi de düz ördüm. 1 2 3 ilmek düz. Yine buradan ilmek çıkartacağız. Zaten ilmeğimiz belli, bakın. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım ve sol şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek düzden sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ve 4 ilmek. Şimdi burada 4 ilmek tersten sonra aradan çıkarttığım ilmek ve bir sonrakini şimdi birleştirdim. Ters örerek kestim. 3 ters aralarda 3 tersimiz var. Daha sonra bu iki ilmeği birleştirelim. Ters örerek keselim. 1 2 3 ilmek tersten sonra aradan çıkarttığım ilmek ve kenar ilmeğim. Bunun ikisini bir birleştirerek şöyle ters ördüm ve kestim burada. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın. Şurada birinci sırada ne yaptıysak şimdi o ikinci modeli de o şekilde başlanacak. İsterseniz birinci sırayı beraber başlayalım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği düz ördüm. Bakın. 3 düzden sonra burada yine aradan ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Evet, 3 düz. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 1
2, 3 ilmek düz. Son ilmeğin, bakın sıra sonundaki son ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi örerek birinci sırayı beraber kurduk. Model böyle devam ediyor. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Yani hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Evet. Burada şöyle tekstil tipi lastik üzerine kurdum bu parçamda. Burada lastiksiz kullandım. Model lastik istiyor arkadaşlar. Lastikle başlarsanız daha güzel olur. Ama istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Ben burada tekstil tipi lastik kullandım. Model böyle devam ediyor. Bakın nasıl güzel görünüyor. Şöyle kabarık kabarık görünen güzel modellerden. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi, çorap, patik hepsinde kullanılabilecek güzel, yapımı kolay modellerden. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.